hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı gayet kolay olan tığ işiyle yapmış olduğum paspas, seccade, yolluk, halı, kilim yapımında kullanabileceğiniz bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bu kenar buraları yaparak başlayalım hemen. Şöyle ilk baştan yaparmış gibi düşünün. Fazla zamanınızı almamak için bu ikisini ben bırakmıştım. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle kenarından tutunuyorum. Kullanırken, yaparken modelimi şöyle halı kaydırmaz kullandım, kalınını ve arkadaşlarım 3 milim tığ ve Nako Elite Baby böyle batik bir ip kullandım. Dilediğiniz her türlü ip ile rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi kenarından giriş yaptım. Alıyorum bir tane, şöyle çekiyorum ve bunu sıkılaştırıyorum. Sonra çevirdim şu şekilde. Bir tanesini atlayıp ikinci ve üçüncüden ilk etapta giriş yapıp kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bu kenar olduğu için arkadaşlar. Sonra yine hemen devam ediyorum. Bu defa atlamadan devam ediyoruz. Şu şekilde tutarım daha net gözüksün. Şöyle yerler yapıyoruz. İlkinde kenardan tutunduğumuz için bu şekilde bir tane atladık. Diğerlerini atlamadan arkadaşlar hemen buradan giriş yapıp buradan çıkartıp alıyorum ve kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Son yere geldik. Bu şekilde artık buraya şöyle bir tane daha yapıyorum hemen. Ve şimdi modelin yapımını anlatmak istiyorum. Buradan devam edebilirim. Burayı kenar ilk başlangıç yeri olarak düşünün arkadaşlar. Hepsini tamamladıktan sonra ilk sırada bakın şuradan şu kısımlardan giriş yapıyorum ve sık iğneler ile devam ediyorum. Hep ama buradan alıyorum arkadaşlar. Son yere de geldim. Aynı şekilde alıyorum. Buraya bir tane daha sık iğnemi yapıyorum ve çeviriyorum bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlarım buradan kenardaki şu yerden bir tanesinden bu şekilde giriş yapıyorum ama diğer tarafa bakan kısmından ve buradan aldım, birleştirdim. Sonra hemen ikincisine geçiyorum ve yukarıdakinin de aynı yere gelecek. Bu yaptığımız sık iğnenin bir kanadından, yani şöyle birinden alıp buraya sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın, bir buradan alıyorum. Sonra yukarıdakinden alıyorum. Şöyle yine sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyoruz. Çok yapımı gayet kolay olan bir model, bir çalışma. Dediğim gibi dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Şöyle
Sona geldiğimde yine aynı şekilde buradan ve bunun tekini alıyorum, birleştiriyorum. Buraya bir tane daha bu şekilde sık iğne yapıyorum. Üçüncü sırada bakın burada çıktı modelimiz. Üçüncü sırada yine bu kalan tek olan kısımlarına arkadaşlarım şöyle şuralardan bakın giriş yapıp sık iğne ile ilk sırada olduğu gibi sık iğne şeklinde geçiyorum. Sonra tekrar çevirip bakın bu alttan alıyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. Yine az önce yaptığımız gibi buradan giriş yaptım. Bunun da tekinden giriş yapıyorum ve birleştirerek devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, burayı da bu şekilde yapıp geldikten sonra kenarına geliyorum. Şöyle tutundum. Yine sık iğnemi yaptım. Bu kenar kısmını sadece şerit şeklinde yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle alta ipimi geçiriyorum. Şöyle ilerliyorum. Bakın diğerinden geçirdim. Aldım, çekiyorum. Biraz da buradan devam edelim. Bu şekilde yerler yaptıktan sonra tekrar geri dönüyorum. Bunu bitirdikten sonra yapın arkadaşlarım, daha güzel olur. Tekrar aynı yerin üzerinden bir sıra daha geçiyorum. Ve son olarak bakın şöyle çizgi şekline geldikten sonra şöyle alıp buraya bir tane sık iğne yine bağlıyorum. Ve şu boşluğunda şu şekilde kapanması için buradan tekrar aldım ve kaydırma yöntemiyle bağlıyorum kenara. Evet, bakın böylelikle böyle bir görüntü elde ediyoruz. Diğer kenar ise dilediğiniz şekilde yapabileceğiniz gibi şöyle onu da bir miktar göstereyim sizlere. Şöyle şuralardan başlayalım. Bu şekilde her birinden bir tane sık iğne şeklinde modelimizin iç kısmında yaptığımız gibi sık iğne kullanarak çevirdim. Dediğim gibi farklı şekillerde de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde gayet kolay arkadaşlarım yapımı. Bakın şimdi burayı bu taraftan çalıştığımız için böyle bir görüntü. Burası normal modelimiz arkadaşlar. Evet, böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmış oluyor. Bu videomda da sizlere bunun yapımını anlatmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.